2002 yılında Çukurova Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra yine aynı sene aynı üniversitenin üroloji anabilim dalında çalışmaya başladım. Akademik hayatım burada devam ediyorum. 2020 yılından itibaren profesör olarak da çalışmaktayım. Üroloji neleri kapsıyor? Aslında böbrekler, idrar yolları, mesane veya sidik kesesi dediğimiz torba, prostat ve genital sistemi kapsamaktadır. Biz buraların hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Çok geniş, hem çocuk hem erişkin hasta grubu düşündüğümüz zaman gerçekten çok geniş. Ben daha çok üro-onkoloji, yani bu organların kanserleriyle daha çok uğraşıyorum. Yine prostat hastalıkları, iyi huylu prostat hastalıkları ve üriner sistem taş cerrahisiyle de yoğun olarak uğraşıyorum. Üroloji aslında ilerleyen teknolojiyle birlikte çok farklı yerlere geliyor. Hani şunu da diyebiliriz aslında, tıpta endoskopik cerrahinin gelişmesinde, hani 70'li yıllara kadar indiğimizde ürolojinin aslında çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü biz genellikle hani doğal delik dediğimiz, yani mesela idrar yollarından girip vücuda herhangi bir kesi yapmadan organlara ulaşmayı hedefliyoruz. Veya da son yıllarda yine daha küçük kesilerle cerrahilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Üroloji gerçekten bu alanda hani tüm cerrahi branşlar arasında hani öncülerden de diyebiliriz. Hani minimal invazif cerrahi, aslında adından da belli. Hastaya en az zarar vererek mümkün olduğunca doğal yerlerden veya doğal yerlerden giremiyorsak çok küçük kesilerden girilip yapılan cerrahilerdir. Tabii ki bunların belli avantajları oluyor. Yani işte hastayı daha az kesi yapıyoruz. Hastanın ağrısı daha az oluyor. Daha erken dönemde taburcu ediyoruz ve hasta günlük hayatına daha çabuk başlıyor. Bu gibi ciddi avantajları oluyor. Bunları da biz yani kabaca minimal invazif cerrahi diyoruz. Bunun karşıtı nedir diye sorarsanız, bunun karşısı açık cerrahidir. Tabii ki açık cerrahi tıp bu şekilde başladı zaten, ama ilerleyen dönemde teknoloji geliştikçe açık cerrahiden daha küçük kesilerle yapılan veya doğal deliklerden girilerek yapılan cerrahilere doğru geçiş oldu. Cerrahinin başarısı cerraha göre değişir. Çünkü cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Yani cerrah bir kere tecrübeli olduğu yöntemi uygulamalı. Tabii ki uygun hastaya uygulamalı. Çünkü hastalara bu soru çok bize gelir. Açık hocam, açık daha güzel temizlenir. Böyle bir şey yok. Çünkü ne yazık ki bazen hani hasta yanlış yönlendirilebiliyor. Hani eğer ki kapalı cerrahi yapılmıyorsa veya laparoskopik cerrahi yapılmıyorsa, işte açıkta daha iyi temizlenir, daha güzel olur, daha iyi görürüz gibi farklı yanıltıcı tanımlamalar olabiliyor. Ve bu bize hastalardan gerçekten hani bir çelişki olarak gelebiliyor, ama biz bunları hastalara açıkladığımız zaman hasta da gayet güzel bir şekilde anlayarak kapalı cerrahi seçip yoluna devam edebiliyor. Hasta şöyle tercih edebiliyor. Bir kere dediğiniz gibi bilişim çağındayız. Diyelim ki böbrek tümörü. İnternete yazdığı zaman böbrek tümörü nasıl tedavi edilir, nasıl ameliyat edilir? Orada bir kere bunu görebiliyor. İki, bir tanıdığı ameliyat olmuş olabiliyor. Komşusu, akrabası ameliyat oluyor. İşte kapalı ameliyat veya açık ameliyat olmuş oluyor. Bu şekilde hani hastaları yönlendirebiliyor. Ama hasta bize geldiği zaman ben nasıl yapıyorum diye soruyorsanız, hastaya bir kere burada hangi yöntem olursan ol, cerrahın deneyiminin çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani sonuçta iyi bir deneyimli cerrah tarafından yapılan açık cerrahide başarıya ulaşıyor, laparoskopik cerrahide başarıya ulaşıyor. Ama neden laparoskopik cerrahi veya kapalı cerrahi olduğunu ben hastaya anlatıyorum. Aynı sonucu alıyoruz. Sizi daha erken yaşama döndürüyoruz. Normal yaşantısında çok daha erken dönemde geçiyorsunuz diyorum. Bunu örneklerle, yaptığımız ameliyatlarla, videolarla açık bir şekilde hastaya anlattığımız zaman ikna olmayan hasta olmuyor diyebiliriz. Aslında minimal invazif cerrahi dediğimiz zaman hem iyi huylu hastalıklarda hem kötü huylu hastalıklarda tüm geniş spektrum tüm hastalıklarda uygulanabiliyor. Şimdi biz daha çok neydi uyguluyoruz? Biz daha çok onkolojik cerrahide uyguluyoruz. İşte böbrek tümörleri, prostat kanseri, mesane kanseri, üreter dediğimiz idrar yolunun tümörleri, bu tip hastalıklarda, bazen yine yumurtalık kanserinin özellikle hani lenf nodlarına geçiş yapmışsa bu tip olgularda daha çok laparoskopik cerrahi kullanıyoruz. Öncelikle tabii ki hastaya biz tanı koyduğumuz zaman tümörün büyüklüğü,
yaygınlığı, etrafındaki dokulara doğru ilerlemiş mi, ilerlememiş mi, başka yerlere sıçramış mı? Yani biz aslında kanser dediğimiz zaman hani aynı böbrek kanseri birinci evresi bambaşka, dördüncü evresi bambaşka bir hastalık aslında. Buna göre de tedaviyi planlıyoruz. Tabii ki cerrahi seçimi yapmada hani çok büyük, devasal bir kitle olduğu zaman laparoskopik cerrahi tercih etmeyebiliyoruz. Bu tip olgularda açık cerrahi tercih edebiliyoruz. Ama erken evre tümörlerde ki günümüzde baktığımızda aslında bu ultrasonografinin yaygın olarak kullanılmasıyla çok fazla sayıda daha erken dönemde hastaya tanı koyabiliyoruz. Tabii erken dönemde tanı koyduğumuzda daha küçük kitlelere tanı koyabiliyoruz. Daha küçük kitlelere tanı konmak neyi ifade ediyor? Mümkün olduğunca hani sadece kanserli dokuyu alarak böbreğin hala yerinde bırakmayı hedefliyoruz. Çünkü hayat uzun, nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir organı alıp atmak çok kolay aslında ama ne yazık ki aldığımız bir böbreği yerine koymamızın imkanı yok. Veya diğer böbreğinde bir problem olduğu zaman hasta diyaliz bağımlısı oluyor. Bundan dolayıdır ki mümkün olduğunca organ koruyucu yaklaşımı tercih ediyoruz. Bunu da mümkün olduğunca işte hastaya az zarar vererek minimal invaziv yöntemlerle tedavi etmeyi hedefliyoruz. Genelde hastalar bize geldiği zaman daha önceki farklı bir meslektaşımızdan işte açıkta daha iyi görürüz dediği zaman ben aslında hastaya şöyle diyorum. Mesela bir cilt doktoruna gittiğiniz zaman ne yapıyor? Bir mercek getiriyor. Orayı 3-5 kat büyüterek görüyoruz. Neden? Çünkü yüzünüzdeki hani yaralanma herhangi bir şey varsa çok daha net görünsün diye. Aslında laparoskopik cerrahide de çok daha net görüyoruz. Yani operasyon sahasını 5 kat, 7 kat hani sisteme göre değişebiliyor. Büyüterek görüyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Bu bize aslında sadece müdahale edeceğimiz dokuya müdahale etmemizi sağlıyor veya bir damarsal yapılara, sinirsel yapılara mümkün olduğunca onları çok daha iyi görüyoruz. Hani gereksiz yapılara dokunmamamızı sağlıyor bizim. Bu da ameliyatın konforunu arttırıyor, kanama miktarını azaltıyor. Yani hasta için de aslında ciddi faydalar sağlıyor. Çünkü diğer türlü hani şunu da söyleyebilirim. Hani tek biz görmüyoruz bu laparoskopik ve endoskopik cerrahilerde. Yanımızda giren asistanımız, hemşiremiz herkes ameliyatı daha güzel izliyor. Daha iyi bilgi sahibi oluyor. Hani böylelikle aslında tek cerrahın görmesi değil, ameliyata giren tüm ekibin operasyon sahasını daha net görmesini, hatta şunu da söyleyebilirim. Olabilir. Her ameliyatlarda problem olabilir, komplikasyon olabilir. Geriye dönerek çünkü biz bu endoskopik ameliyatlarda, laparoskopik ameliyatlarda kayıt yapıyoruz. Diyelim ki bir komplikasyon başımıza geldi. Geriye dönüp ameliyatın CD'sini izleyerek nerede hata yapmışız, nasıl yapmışız diyerek kendimizi de sürekli geliştirme imkanımız olabiliyor. Bunlar aslında bizim gerçekten uğraştığımız şeyler diye düşünüyorum. Çünkü bir kere gerekirse açarız doğru bir tabir. Ama hani bunun ne kadar gerektiği önemli. Biz her hastaya ameliyat yaparken mutlaka her kapalı ameliyatta tüm endoskopik cerrahilerde, laparoskopik cerrahilerde açık cerrahiye geçilebileceğini söylüyoruz. Ancak şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer siz atıyorum haftada 2 ameliyat yapıyorsanız veya yılda 100 ameliyat yapıyorsanız açma ihtimaliniz bir birimse yılda 5 tane o ameliyatı yapan birinin açma ihtimali çok daha yüksek. Ve hani hastaya bu şekilde söylenebiliyor, açabiliriz deniyor ve genelde de açılabiliyor. Hani bize hastalar daha sonra da gelebiliyor. Hocam işte böyle böyle oldu, fıtık veya farklı problemlerle gelebiliyor. Ama burada önemli olan cerrahın tecrübesi ne kadar çok o konuda deneyimliyse açılma ihtimali de o derece azalmaktadır. İlk ameliyatınız problemsiz olmuşsa, hani bir idrar sızıntısı gibi böyle yapışıklığa sebep verecek ciddi problemler olmamışsa gerçekten kapalı ameliyatlardan sonra hani yapışıklık ve bu tip şeyler daha az görüyoruz. Hani bir de tabii ki açık ameliyatlarda uzun bir kesimiz var. Yani bu kesi yerinden fıtıklaşma gerçekten olabiliyor. Bunlar da ileride operasyonu zorlaştırabiliyor veya hastanın yaşam kalitesini bozabiliyor. Çünkü vücuduna baktığınızda bir asimetri meydana geliyor. Hani bunu evet onarılabilir tekrardan. Onarıldığı zaman da hani her zaman tutmayabiliyor. Tekrarlayan fıtıklar olabiliyor.
Hani bunlar bize problem olarak karşımıza çıkabiliyor. Yine dediğim gibi eğer ki ameliyat problemli geçtiyse, komplikasyon çıkmışsa işte idrar sızıntısı, bağırsaklardan sızıntı, bu hastalarda ciddi yapışıklıklar olabiliyor. Ama genel anlama baktığımızda kapalı ameliyatlardan sonra yapışıklıkların tecrübemize göre söyleyebiliyoruz. Bunun daha az olduğunu söyleyebilirim. Kapalı cerrahi dediğimiz zaman prostat cerrahisindeki gelişmeler, böbrek taşı cerrahileri, bunlardaki gelişmeler, bunlar hepsi endoskopik, yani üroloji dediğimiz zaman aslında artık neredeyse her şey minimal invazif cerrahi yönünde ilerlediğini görüyoruz. Onları da başka zaman tartışıp konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, benim aslında tüm seyircilerimize veya hastalarıma verdiğim en önemli mesaj şu. Artık gerçekten yani hastalığınızla ilgili araştırma yapmanız çok kolay. En önemli şey doğru yerden araştırma yapmanız. 2, hekiminizi çok iyi araştırmanız. Çünkü ameliyatı bir kere olduktan sonra hani tekrar gelip düzeltme işi çok daha zor oluyor. Yani hem hastalığınızı hem hekiminizi doğru araştırmalısınız diyorum. Zaten araştırdıktan sonra da hani doğru noktaya varacağınıza inanıyorum.